Şöyle bir girizgah yapalım. Milli Gazete kimdir? Nedir Milli Gazete? Milli Gazete 50. yılını geride bırakmış, günlük yayın yapan siyasi bir gazetedir. Milli Gazete milli görüş hareketini öteden beri temsil eden kabiliyete sahip yayıncılıkla bugünlere gelmiş. 50 yıl yarım asır az bir zaman değil. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl demiyoruz. Yarım asır konuşuyoruz. Darbeler var, süreçler var, kapatmalar var, ekonomik krizler var. Ama bütün bu darbelere, krizlere, süreçlere rağmen Türkiye siyasetinin ve Türkiye'nin bir hafızası olarak bugüne kadar gelmiş bir gazetedir. Milli Gazete'nin, yani her gazetenin olduğu gibi Milli Gazete'nin de bir sloganı var. Hak geldi, batıl zail oldu. Bunun tam açılımını bize yapabilir misiniz acaba? Hak geldi, batıl zail oldu ifadesi bir ayeti kerimedir ve aslında hakkı temsil ettiğini deklaredir. Biliyorsunuz bütün gazeteler isimleriyle vardır ama isimlerinin tescilleyen de bir mottoları vardır. Çıkış gayeleri, amaçları vardır. Milli Gazete de ilk yayın hayatına başlarken 12 Ocak'ta işte hak geldi, batıl zahir oldu ifadesi, ayeti kerimesi buraya nakşedilmiştir. Zannediyorum bu anlamda dünyada tek yayın organıdır. Yani Biliyorsunuz 2023 Haziran'da seçimler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu seçimleri? Yani Türkiye'yi nasıl bir seçim bekliyor Haziran ayında? Türkiye'nin seçimlere bakış açısı, insanların düşünceleri, değişen fikirler, partilerin ittifakları. Nasıl bir seçim bekliyor bizi 2023 senesinde? Yani bizde Milli Görüş Hareketi'nde Erbakan hocamızdan bizim bildiğimiz, öğrendiğimiz bir cümle vardır. Biz bunu çok tekrar ederiz. Hocamız her seçim önce derdi ki bu seçim çok önemli. Her seçim çok önemli ama bu seçim daha önemli. Çünkü geçmiş bir tarafta orada ama bugün siz yarını belirleyeceksiniz. Doğal olarak gerçekten de Türkiye'deki bu seçimler bir şekilde hem Türkiye'deki siyaset hem de dışarıyı ilgilendiren bir sonuçtur. Ben bir ekleme de yapabilir miyim? Altılı masa var bildiğiniz gibi. Adaylık tartışması çok konuşuluyor mesela. Baktığımız zaman CHP'li bazı vekiller biz Kemal Kılıçdaroğlu adayın, yani Kemal Kılıçdaroğlu isminde birleşiyoruz açıklamalar yapıyor. Ama bir yandan da İYİ Parti vekilleri farklı açıklamalar yapıyorlar. Sosyal medyaya, halka biraz daha baktığımız zaman sol görüşlü insanlar da daha çok şu an belediyeciliğiyle öne çıkmış. Mesela İmamoğlu, Mansur Yavaş isimleri de konuşuluyor. Birden fazla isim var. Hatta 3 isim de diyebilirim, 4 isim de diyebilirim. Sizce nasıl bu süreç belli olacak? Aday ne zaman belli olur veya kim olacak? Nasıl görüyorsunuz bu süreci? Şimdi biliyorsunuz ikinci tur başladı. İlk deklarasyon bir defa 6 tane siyasi partinin bir araya gelmesi kolay bir şey değil. Yani bu Cumhur İttifakı içinde öyle, altılı masa içinde öyle. Fakat Cumhur İttifakı'nda tam bir şey var, uyum var. Bu tabii iktidar olmanın vermiş olduğu bir güç ve sistemin vermiş olduğu bir güçle de mümkün. Altılı Masa aslında en baştan beri dedi ki biz seçim kararı alınınca adayımızı açıklayacağız dedi. Ama her altılı masa toplantısı sanki kamuoyuna aday belirleme toplantısıymış gibi takdim edildi. Bunu iktidarı bu konuda suçlayamazsınız. Politik bir yarışın içerisinde böyle bir strateji bunu yapar. Doğru da olmasa, yanlış da olmasa da bunu yapar. Tabii öbür taraftan muhalefete de aldığı bir karar nedeniyle stratejiniz yanlış diyebilirsiniz ama toplum nezdindeki işte o beceriksizler aday bile seçemiyorlar. Bu ülke bunlara nasıl devredilebilir gibi bir korku ve kaygı toplum üzerinde yürütülüyor. Bunun da onların aşması kolay değil. Böyle bir denklem içerisinde işte Kılıçdaroğlu, dikkat ederseniz 3 tane aday konuşuluyor. Mansur Yavaş ve CHP'nin içerisinde Ekrem İmamoğlu adayları konuşuluyor. Bunları daha çok da aslında bu tartışmalarda hizmeti AK Parti yapıyor. AK Parti o 3 ismi konuşmayı seviyor. Adayı
bu toplantıda, bir sonraki toplantıda da belirlenmeyecek. CHP de tek belirlemeyecek. İYİ Parti de tek belirleyemeyecek. Onlar diyorlar ki 6 tane genel başkan ortak verecek. Ama tabii kabul etmek de lazım ki 2 tane parti burada daha dominant, daha ağır. En azından milletvekilleri, grupları vesaire var. Fakat diğer bence olması gereken şey ittifak içerisinde ittifak. Saadet Partisi, DEVA ve Geleceğin birlikte bir ittifak yapması. Parlamento bakımından söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığında mecburen başka bir formülasyon düşünülebilir. Bu formül, ittifak içerisindeki ittifak formülü, Sayın Karamollaoğlu bunu açıklamıştı, dile getirmişti biliyorsunuz. Çünkü sol seçmene, Adalet ve Kalkınma Partisi zamanının 20 yıllık iktidarın en zor dönemini yaşıyor. Çünkü şu ekonomik darboğazı siz kolay kolay izah edemezsiniz. Çünkü bu sadece Saadet Partililerin, CHP'lilerin, İYİ Partilerin meselesi değil. AK Partililer de bu ülkede asgari ücret alıyor. MHP'liler de bu ülkede asgari ücret alıyor. Onlar da ay sonunu düşünüyor. Onlar da kiracı. Onlar da eğitim parası verecek. Onlar da üniversite çocuklarını okutacak vesaire. Doğal olarak bir geçim zorluğu ve sıkıntısı var. Süleyman Demirel'in bir ifadesi vardı. Tencerenin yıkamayacağı hükümet yok derdi. Durum bu noktada yani. Ama bunların medyayla nasıl bu pembe tabloya dönüştürürsünüz? Bu kolay bir şey değil tabii. Yani ister istemez bu seçimler AK Parti iktidar için de çok önemli. Muhalefet için de çok önemli. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu seçimleri kazanamazsa Adalet ve Kalkınma Partisi tüzelkişi de hızlıca tıpkı Anavatan Partisi büyük bir çözülmeye ve bölünmelere gidecektir. Çünkü AK Parti'nin içerisinde 4-5 tane ayrı dengeler var. Muhalefet de kaybedecek olursa muhalefet partisi, siyasi partilerin de tamamında büyük sıkıntılar meydana gelecektir. Her birinin yönetim sıkıntıları mesela konuşulacaktır. Hem bloğu oluşturan siyasi partiler bakımından çok kritik ve zor bir seçim. Hem de aslında toplum bakımından ve işte gelecek bakımından da çok zor bir seçim. Malum dün İstiklal Caddesi'ne Beyoğlu'nda bir saldırı oldu diyeyim. Birçok kişi vefat etti ve yaralılar oldu. Saldırganın da Suriyeli olduğu anlaşıldı. Fotoğrafları falan basına çıktı, zaten görmüşsünüzdür sonuçta. Evet. Basınla işiniz ve Suriyeli olduğu için de yani ister istemez zaten direkt akla mülteci sorunu geliyor. Mülteci sorunu hakkında fikirleriniz, düşünceleriniz nelerdir? Hani eleştiri bakımından. Yani şimdi ben şu soruyu sormuyorum. Yani mülteciler için burada diye soru sormam ve mülteciler üzerinden geliştirilen politikalara karşı dururum. Fakat bu süreci devlet yönetiyor olması lazım. Fakat yönetilmediğini, zaten Suriye krizinin de en önemli şeylerinden birisinin bu olduğunu görmek gerekir. Ben böyle görüyorum yani bu süreç sosyal dokuyu bozma sürecidir. Ve bir şekilde de dış dünyadaki dostu, düşmanı ve projeleri yeniden okuma, anlamlandırma, idrak etme ve ona göre tavır alma gereğini ve zorunluluğunu zannediyorum önümüze koyuyor. PKK diyoruz, PYD diyoruz, Amerika'yı sayıyoruz, Yunanistan'ı sayıyoruz. Suriyeli bir terörist bombayı patlatıyor. Ama herkes var işin içerisinde işte. Evet. Benim sorum hakkında, basın yasası bildiğiniz gibi. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Toplumda genel bir... Hatta şöyle yapalım, sosyal medya yasası. Evet, tabii. Yani zaten şu an çıkan basın yasası biliyorsunuz kimi çevreleci sansür yasası, Evet. kimi çevreleci sosyal medya yasası, kimi çevreleci de internet yasası diye tanımlıyor. İktidar sosyal medya yasası diye tarif etmeyi tercih ediyor. Muhalefet sansür yasası diye tarif etmeyi tercih ediyor. Resmi kurumlarda internet yasası diye tarif etmeyi tercih ediyor. Ama aslında tamamını ilgilendiriyor. Evet. Bunların içerisinde tamamı da var. Çünkü en büyük sorunu galiba iktidar sosyal medyada gördüğü için. Oysa medyanın tümünde, siyasetin de tamamında bir sorun var. Yani biraz önce Milli Gazete'yi konuşurken
ahlaklı bir yayıncılık demeye çalıştım. Siyasetin de ahlaklı yayıncılığa ihtiyacı var. Sosyal medyanın da ahlaklı yaklaşıma ihtiyacı var. Ve medya düzeninde ahlaklı bir duruşa ihtiyacı var. Burada benim gazetem, benim trolüm, benim sözüm diyemezsiniz. Aksine burada mağduru kim olursa olsun korumak gerekir. Sayın Erdoğan'a karşı da büyük haksızlıklar var sosyal medyada. Öbürlerine karşı da. Muhalefet liderlerine, genel başkanlarına karşı da büyük şey var. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı, öbürleri de Türk siyasetinde tamam Cumhurbaşkanlığı vasfını belki bir yere koysun ama onlar da genel başkan. Ya da o da insan, o da insan. Yani sonuçta birisine hakaret ediyorsanız aslında topyekün herkesle ilgili bir yaklaşım ortaya konması gerekir. Hiçbir suç cezasız kalamaz, kalmamalıdır. Hukuksuz da hiçbir mecra olmamalıdır. Her mecranın hukuku olmalıdır. Sosyal medyanın da hukuku olmalıdır. Medyanın da bir hukuku olmalıdır. İnternet dünyasında bir hukuk olmalıdır. Düzenleme aslında herkes için faydalıdır.